Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere DC motor nasıl çalışır bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. DC motora geçmeden önce 2 adet temel kavramdan bahsetmek istiyorum. Buradaki kavramlardan ilki mıknatısların kutuplarının birbiri ile etkileşimi. Arkadaşlar aynı kutuplar birbirini iter. Bunu ilkokulda da belki görmüş olabilirsiniz ama tekrardan bir hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz 2 adet mıknatısımız var. Bunların kutupları aynı şu an birbirine dönük. Ben bunu ittiğim zaman gördüğünüz gibi birbirini itiyor. Ben bunu kutbunu ters çevirdiğim zaman yani bunu mıknatısımı döndürerek yapacağım. Gördüğünüz gibi birbirine karşı çekme hareketi meydana getiriyor. Bu kavramı öğrendikten sonra bir sonraki kavrama geçiyoruz. Buradaki gördüğünüz birbirine sarılmış bir bobin. Bu bobinde dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu bakır malzemeyi görüyoruz burada. Bakır kablolar birbiri üstüne sarılmış bakır teller. Ama bu bakır teller bu bakır tellerle aynı şey değil. Bunu başta açıklamak istiyorum. Bunların üzerinde bir izolasyon malzemesi yok. Burada gördüğünüz izole malzeme bunları toplu bir şekilde izole etmeye yarıyor. Ama yakından baktığımız zaman bunların tellerin her birinin kendi üstünde bir izolasyonu yok. Ben bunu herhangi bir devreye bağladığım zaman bu elektriği iletecektir. Bu ise arkadaşlar üstlerinde çok ince bir katman izolasyon malzemesi var. Buna emaye kaplı tel diyoruz arkadaşlar. Bu telin amacı bu gibi yüksek tasarım işlerde gayet yüksek performans veriyor. Normalde siz böyle bir teli yani böyle bir kaplamalı izole kabloyu yüzlerce adet burada saramazsınız. Çünkü alan anlamında hacminiz yeterli olmaz. Buradaki yüksek sarımdan sonra arkadaşlar biz buraya elektrik verdiğimiz zaman içinde geçen akımdan kaynaklı olarak etrafta bir manyetik alan meydana gelecek. Bu manyetik alan arkadaşlar şimdi test edebiliriz aslında. Şöyle elimde bir tane metal parça var. Bunu koydum buraya. Güç kaynağımı açıyorum. Şu an gerekli voltajı veriyor. Şu an iki ucunu ben bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burada geçen akımı gözlemleyebiliyoruz. Yalnız şunu dikkatinizi çekmiştir. Manyetik alan var ama buradaki metal plakayı çekemiyor. Çünkü aslında arkadaşlar manyetik alan bir nüve ile yani bir çekirdekle güçlendirilmiş değil. Biz bunun içerisinde metal bir saç plakaların preslenmiş halde gördüğünüz bu parçayı koyduğumuz zaman bu nüveyi koyduğumuz zaman bu manyetik alan bu malzemenin içerisinde elektronları spin hareketlerini düzenli hale getiriyor ve bu şekilde arkadaşlar bu mıknatıs gibi davranıyor. Şimdi ben malzemenin üstüne değdiğim zaman göreceksiniz. Bakın daha demin hiçbir etki gözlemleyemiyorken şu an gayet kuvvetli bir çekme meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi bu iki kavramı öğrendiğimize göre tabii bunu da geçmeden önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bunun da NS kutbu var. Yani bir tarafı kuzey bir tarafı güneyi gösterir halde 2 adet kutbu var. Bu kutupları değiştirmek istiyorsak arkadaşlar buradaki kabloların yerlerini değiştiriyoruz ve buradaki kutupları da gene yönlerini değiştiriyor. Bu iki kavramı arkadaşlar artık motorun üstünde gözlemleyebiliriz. Motorumuzu getiriyoruz. Burada sabit mıknatıslarımız var. Bir de rotor kısmı yani dönen kısmında olan bölümde buradaki saclar gene var arkadaşlar. Şu an sizin önünüze şöyle getireyim. Dikkat ederseniz bakın burada küçük küçük saclar preslenmiş. Bunların etrafında da gene buradaki gibi sargılar mevcut. Bu sargılarla beraber arkadaşlar bu sacların içerisinde bir manyetik alan meydana getiriyoruz. Tabi buradaki saclara sarılı olan tellerin buradaki arkadaşlar gördüğünüz plakalar üzerinden bu fırçalar vasıtasıyla bu fırça dediğimiz şey arkadaşlar karbon bazlı malzeme. Yani kömürümsü. Yani zaten piyasada duyarsınız. Mesela bir matkabın kömürü bitti ya da bir çamaşır makinesinin motorunun kömürü bitti. Buradaki kömür arkadaşlar şuradaki teması sağlayan malzememiz. Ben buradan elektrik verdiğim zaman bu yay vasıtasıyla kömürü itiyoruz. Bu elektriği iletken olan kömürün üstüne aktarıp buradaki arkadaşlar sargıları iletiyoruz. Bu sargılar içerisinde düzenli bir kombinasyon halinde sarıldığı için burada arkadaşlar manyetik alanlar meydana geliyor. Bu manyetik alanlarla beraber arkadaşlar tıpkı ilk videomuzun başında gösterdiğimiz mıknatısların birbirine itmesi ve çekmesindeki etkiyi biz bu kasanın dış kısmındaki mıknatıslarla dönen kısmındaki rotor arasında bir tepkiye girdirmiş oluyoruz. Şimdi bunu hemen gözlemleyelim arkadaşlar. Gene bağlantılarımı yapıyorum hızlıca. Şimdi gördüğünüz gibi şu an aslında bir çekme kuvveti var. Şu an çok bu gözlemleyemediğimizi fark ediyorum. Şimdi tekrardan akımı yükseltiyorum. Bakın buradaki akım miktarını artırıyorum. Şu an belli oluyor. Biraz da arttırırsam daha net belli olacak. Bakın gördüğünüz gibi. Manyetik alan ne kadar akım arttırırsanız burada arkadaşlar geçen güç miktarı, elektriksel güç miktarı ne kadar artarsa o kadar manyetik alan kuvvetli olacaktır arkadaşlar. Ben azaltıyorum. Bakın azalttığım zaman da zayıflıyor.
Buradaki motorumuzda da aynı mantık olacak. Ben motor çalışma esnasında ne kadar amperi ve voltajı yükseltirsem burada o kadar yüksek birbiriyle etkileşime girecek ve bu şekilde yüksek devirleri çıkabileceğim. Bu ürünün üstlerine yani rotorun yanına bir sabit mıknatıs yerleştiriyorum. Şimdi akımı arttırdığım zaman tabi bu arada arkadaşlar rulmanlarda biraz sürtünme sorunları var. O yüzden biraz bu akımlarda çoktan harekete geçmesi lazımdı. Biz tabi biraz daha yüksek akım vereceğiz ki burada hareketi alalım. Bakın yavaş yavaş hareket etmeye tam ters yönde kapatmışım. Şu an açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harekete başladı motorumuz. Ben burada akım miktarımı arttırdıkça devre artıyor. Şimdi akımı azalttım. Kapattım. Burada olan şey arkadaşlar, burada ilgili sargıdan geçen akım bu mıknatısların kutbuyla arkadaşlar kendi arasında bir etkileşime giriyor. Ya bundan uzaklaşmak istiyor. Zıt yönde ise buna yaklaşmak istiyor. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki sargılar da bu kombinasyona sarılmış vaziyette. Bu şekilde arkadaşlar bitmeyen bir döngüye giriyor. Her tur döndüğü zaman arkadaşlar yeni sargının kömürümüz ilgili bağlantı kısmına tekrardan teması yeniliyor. Yani her dönüş esnasında yeni bir sac sargısına denk geliyoruz ve bu kömür arkadaşlar ilgili olan sargıya tekrar yeniden enerji sağlıyor. Bu sefer her yeni gelen bölge aynı kutba geliyor ve birbiriyle aynı tepkiye girmek suretiyle harekete devam ediyor. Burayı biraz karışık anlattım ama kusura bakmayın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi ben burada gene amperi yükseltiyorum. Bakın gördünüz. Dönüşümüz bu yöne. Eğer ben buradaki kabloların yerini değiştirirsem arkadaşlar bu sefer zıt yönde bir hareket alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zıt yöne dönüş başladı. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Kutup yönleri değiştiği için bu sefer buradaki kutba doğru meylediyor. Buradakinden uzaklaşıyor. Bu sürekli bir döngü halinde gerçekleştiği zaman arkadaşlar biz istediğimiz elektriği hareket formuna çevirmiş oluyoruz. Elektrik enerjimizi. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz sizlere teşekkür ediyorum. Bu tip öğretici videoları görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize de manevi bir motivasyon olur. Teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.